başkalarına da mesaj. Kimlere mesaj diyebiliriz? Türkiye'ye mesaj olabilir mi acaba? Batı Golan'ı zaten işgal etmiş. Doğusunu da işgal ettim. Çıkmıyorum. Burası benim artık dedi. İşte bu resim. Şu resim. Her şeyin bir göstergesi. Önemli bir durum vardır. Orada konuşulan, basına yansıyan konulardan bir tanesinin Türkiye'nin etrafını Laskiye'den başlayarak ta başından beri önerdiğim, al şimdi size başka bir resim daha. Hemen bir hafta öncesinde. Ben şimdi soruyorum. Usame Bin Laden yaşasaydı, yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz da, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Usame Bin Laden'le fotoğraf çektirseydi Amerika'nın tepkisi ne olurdu? GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Haritanın başında Amiral Cihat Yaycı ile yeniden birlikteyiz. Amirelim hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolkan Bey. Bugün yine bir Suriye haritası önümüzde açık. Bugün ek olarak haritaya bir de fotoğraf var. Aslında haritayı biraz daha anlamlandıracak bir fotoğraf. Güncel de bir kare. Çağrı'nın Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi. Bu Suriye için ne anlama gelir? Bu görüşme neden oldu? Bundan sonrasında bir süreci değiştirecek mi yoksa aynı süreci mi göreceğiz? Nasıl yorumlayarak başlayalım? Evet, Suriye Cumhurbaşkanı'nın, geçici Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyareti aslında önemli bir ziyaret. Neden? Çünkü HTŞ lideri olarak terörist yaftalamasıyla aranan bir şahıs, başına ödül konmuş bir şahıs, orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı davet ediyor. Bir kere bu artık o kimliğin dışında başka bir kimlikle karşılandığının bir göstergesi. Tabii bu ziyaretten önce bir ziyaret daha var. O ziyaret de Rusya'ya yapılıyor. Önce Putin'le görüşüyor. Şimdi bu küresel politikayı anlamak için çok önemli. Putin'le görüşüyor. Putin'e Batı ile ilişkileri geliştirmek istediğini söylediğinde Putin de çok iyi olur diyor. Ve aslında bu ziyaretin öncesinde bir Rusya mutabakatı da var. O nedenle Suriye'de olan her şey bir anlaşmalı çerçevede yürüyor. Yani Putin ve Rusya razı, Amerika Birleşik Devletleri razı, her ikisi de Şara'yı destekliyor. Ama daha öncesinde olay şuydu. Esad'ı Rusya destekliyor idi. İşte başka kim gelirse o zaman belli değildi. Onları da Amerika destekliyordu ve Amerika'nın politikası Esad gitmedikçe hiç kimseyle normalleşmeyiz. Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyizdi. Esad gitti, Şara geldi. Şara'yı biz terörist olarak kabul etmiyoruz ama artık Cumhurbaşkanıdır. Esad da gitti, normalleştiriyoruz diyor. Fakat Esad'ın arkasında duran Rusya Esad'a gel deyip Moskova'ya çağırmış ve Putin'le hala görüştü mü görüşmedi mi muallakta. Esad gitti gideli, Putin'le görüştü mü görüşmedi mi muallakta bir durum. Ama Esad Moskova'dayken Moskova'ya Şara'yı çağıran bir Putin var. Uluslararası ilişkileri böyle yorumlamak lazımdır. Yoksa o ona düşman, bu buna düşman, şöyle olur, böyle bir şey yok. Şimdi olay, bu Şara'nın ziyareti olayı bile Esad Moskova'dayken Şara'nın Putin tarafından davet edilmesi ve Putin tarafından çok samimi karşılanması çok enteresan bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da karşılanması çok enteresan bir durumdur. Peki haritaya baktığımızda araya gireyim. Hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı şu an güncel durumda nasıldır? Ya da yeni dönemde nasıl bir varlık artışı görülür? Şu anda benim anladığım kadarıyla bu Putin'le görüşmeden sonra da askeri üslerdeki varlığını devam ettirecek. Yani Suriye'de Rusya askeri üslerinin boşaltmış değil şu anda. Bu askeri Hümeymi'ndeki üssü, Tartus'taki üste varlıklarını devam ediyor ve dikkat ederseniz İsrail bombalarken hiçbir zaman Rus üslerini zarar verecek herhangi bir şey yapmıyor. Tartus'ta Suriye donanmasını batırıyor ama onun yanı başında Rus gemileri duruyor. Oraya dokunmuyorlar bile. Haritaya baktığımızda aslında kritik bölgelerde ya tabii şimdi bakın şurada Laskiye'de, Tartus'ta iki liman kentini bombalıyor. Burada Rusların da varlıkları var. Asla İsrail buradan bombalarken asla bunlara, Rus varlıklarına zarar vermiyor. Hümeyn var, hava üssü. O da olduğu gibi duruyor aslında. İşte çekildik, geldik, gittik falan deniliyor ama Şara'nın da konuşmalarından şunu anlıyoruz. Rusya'ya siz burada kalmaya devam edin. Biz size müsaade edeceğiz. Yani ne kadar müsaade etme etkisi vardır bilemiyoruz ama hani o kapasitede midir bilmiyoruz ama yani Rusya'ya siz burada kalmaya devam edin. Yani devam etmeyin dese Rusya, Şara izin vermedi biz devam etmiyoruz diyecek mi onu da bilemiyorum. Onu da takdirlere bırakıyorum. Ama ortada güzel bir diplomasi ilişkisi var diyelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde şu konu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Şam'ın hemen yanı başında bir ABD hava üssü kuruyor. Bu ne anlama gelir orada Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hava üssünün varlığı? Şam'ın yanındayız mesajı veriyor, sembolik bir mesaj ve bu aynı zamanda
başkalarına da mesaj. Kimlere mesaj diyebiliriz? Türkiye'ye mesaj olabilir mi acaba? Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, SDG terör örgütüne karşı yapacağı harekatlara karşı, hava harekatlarına karşı acaba bir tedbir olabilir mi? Bilemem. Düşünmek lazımdır. Hiçbir şey böyle tek başına değildir. Ne alakası var demeyin, hava üssü ilk defa kuruluyor. Artı Amerika'nın zaten burada askeri varlıkları vardı. Hem de nerelerde? Petrol bölgelerinde. Petrol kuyularının hemen yanı başında askeri varlıkları var. 2000 taneye yakın askeri olduğu söyleniyordu. Ve su. Yani petrol ve suyun başında Amerikalılar vardı. Kimle beraber? PKK, YPG eşittir SDG terör örgütü tarafından. Şimdi peki Amerika'nın hem burada üssü var. Değil mi? Bu ne anlama geliyor? Ayrıca Şam'ı biz buradayız, Şam'ın yanı başındayız derken İsrail'le ilişkisi nasıl olacak acaba Suriye'nin dersiniz. İsrail biliyorsunuz şu bölgeyi de işgal etti. Şurası. Süveyda bölgesi. Şuraya kadar geldi. Şam'ın 10-15 kilometre dışında olduğu her kaynakta yer alıyor. Ve aktif olarak orada. Ve aktif olarak tabii. Burada da yaklaşık %40 su ihtiyacı, elektrik ihtiyacı, bu Süveyda ve El Vahda barajı var burada. Oradan sağlanıyor Suriye'nin elektrik su ihtiyacı. Şimdi çok enteresan bir durum var. %40 su ve elektrik ihtiyacı Suriye'nin buradan sağlanırken burası İsrail'in elinde. %40 da elektrik su ihtiyacının sağlandığı bölge Tişrin Barajı PKK'nın elinde. Şu bölge, gösterelim. Şu bölge var ya, şu merkezi hükümetin kontrolündeki bölge. Elektrik sıkıntısı çekiyor, çok ciddi. Ve su sıkıntısı çekiyor. Neden? Elektrik ve su PKK İsrail'in elinde. PKK kimin taşeronu? İsrail'in, Amerika'nın. Dolayısıyla hepsi İsrail'in elinde. Şimdi durum bu. Peki bu görüşmede ne oldu? Bu görüşmede dedi ki Trump Şara'ya İbrahim'i anlaşmaları imzala dedi. Yani İsrail'le İbrahim'i anlaşma imzala. Dost ol. Kardeşim burada nasıl imzalayacak ben onu anlamış değilim. 7500 kilometre kare İsrail toprak işgal etmiş durumda Suriye'den. İsrail %30 büyümüş durumda. Kimden alarak? Suriye'den alarak topraklarını. İsrail'in yüz ölçümü 22.500 kilometre kare zaten. 7.500 de Suriye'den aldı. %30 büyüdü. Ve nasıl kabul edecek bunu? Batı Golan'ı zaten işgal etmiş. Doğusunu da işgal ettim. Çıkmıyorum. Burası benim artık dedi. Şimdi ne olacak yani? İbrahim Anlaşma imzalamak ne demek? Şimdi Kazakistan imzaladı yeni. Birleşik Arap Emirlikleri imzaladı. Fas imzaladı. Bahreyn imzaladı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Bahreyn imzaladı bunların arasını. Toprağını filan işgal etti mi İsrail? Yok. Ya bunlarla İsrail ile Suriye arasındaki ilişki gibi bir ilişki yok. Sen buna İbrahim Anlaşmaları imzala dersen, buralarda da asker bulundurma dersen İsrail'in işgalini şu veya bu şekilde meşrulaştır. Kabul et demektir. Şimdi bu görüşmede bir başka husus daha ortaya çıktı. Bu PKK-YPG'yi ne diye lanse ediyordu Amerika? IŞİD'le savaşıyor bunlar. DAEŞ'la. Değil mi? Şimdi ne dedi? Şimdi ne dediler? Ya Suriye'de bu koalisyonun içerisine girsin. Bak şimdi. Şimdi koalisyonda PKK, YPG yok muydu? Bu da içine girsin deyince Suriye PKK, YPG ile beraber olsun anlamına gelmiyor mu? DAEŞ'e karşı güya sözde. Kim kime katılıyor Allah aşkına? Soruyorum ben şimdi. Burada bir soru var. PKK, YPG Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne mi katılıyor? Bu söylemle Suriye Silahlı Kuvvetleri ne kadarsa, o da Suriye'nin bizim milli ordumuzdan oluşuyor aslında. O da büyük bir yanlıştır yani şu anda kumandasının PKK, YPG silah bırakmadan başkasına verilmesi. Peki o zaman Suriye Silahlı Kuvvetleri mi PKK, YPG'ye IŞİD'le mücadele altı adında katılıyor? Şimdi burada büyük bir soru işareti vardır. Zaman gösterecek bunu. Bunun nasıl bir riski olur Suriye Milli Ordusu için? ABD çatısı altında
Suriye ordusu ve PKK-YPG, SDG diye geçen terör örgütü PKK-YPG, SDG diye geçen kısmı ABD çatısı altında birlikte olurlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya nereden çıktı bu diyeceksiniz. Ya Suriye bir bağımsız devlet. İşte bu resim, şu resim her şeyin bir göstergesi. Çok enteresan bir resim bu. Nasıl yorumlamalıyız? Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Görüyor musunuz? Biraz yakınlaştık. Nasıl gülüyor sırıt. Dişlerini göstere göstere gülüyor. Ve yanı başında bir başka Cumhurbaşkanı ayakta duruyor. O da ofisindeki masasında oturuyor. Hadi karşısında oturtturduğu zaman Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerini karşısına oturtturduğu zaman ne kadar büyük tepki gelmişti. Karşısında oturuyorlardı. Şimdi kendisi oturuyor. Yanı başında da ayağı dikmiş. Yani bir cumhurbaşkanı. Şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da nasıl oturuyordu? Yan yana ve son derece rahat. Değil mi? Bizim milli gururumuzu okşayan şekilde. Birleşmiş Milletler'de toplantı yaptılar. Bizim Cumhurbaşkanımızla Trump yan yana oturdular. Diğerleri masanın diğer köşesine, ulunun diğer köşesine oturdular. Nasıl milli gururumuz oldu? Şimdi düşünün. Bu olayı öyle düşünmek lazım. Oturan Trump, böyle ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olsaydı ne hissederdik biz? Oturan Trump, ayakta duran İtalya Başbakanı Meloni olabilir miydi? Olamazdı. Sonra daha da enteresan, parfüm sıkıyor. Trump eline parfüm alıyor, sıkıyor. Hem Şara'ya sıkıyor, hem yanındaki Suriye heyetine sıkıyor. Bu ne demek ya? Yani bizim Cumhurbaşkanı'na parfüm sıkabilir mi? Buna nasıl sıkıyor? Kokuyorsun diyor aslında, aşağılıyor. Kaç karın var diyor. Yani şimdi her şey yolunda gayet güzel. Bunu lanse edebilirsiniz ama ortada diplomatik bu poz özellikle diplomatik mesaj verilmek için verilmiş bir pozdur. Medyaya da böyle. Bakış açısını da aslında gösteriyor. Suriye bakış açısını gösteriyor. Bunu Trump kendi hesabından yayınladı biliyor musunuz bu resmi? Suriye benim kontrolümde dedi. Bu adamla benim adamım dedi. Bu adamla benim adamım dedi. Çok net. Orada daha başka bir şey var. Şara gitti. Bak Şara gitti bu takım elbisesiyle. Ceketini çıkartmış. Amerikalı komutanlarla basketbol oynadı. Bak şimdi. Trump'la oynamadı. Diplomatlarla oynamadı. Öğretim üyeleriyle oynamadı. Bakanlarla oynamadı. Büyükelçilerle oynamadı. Askerlerle oynadı. Komutanlarla dedi. Niye komutanlarla basketbol oynattırdılar? Bu ne mesajıydı? Niye diplomatlarla falan değil? Bu yorumu size bırakıyorum. Bizim komutanlarla basket oynuyor. Bu ne demek? Algıların, olguların önüne geçmesine müsaade etmeyelim. Bunlar olgu. Hemen Amerika başına bilmem ne ödül koyduydu filan filan. Durum bu. Şapkayı kaldıralım. Şimdi Türkiye için çok önemli bir durum vardır. Orada konuşulan, basına yansıyan konulardan bir tanesinin Türkiye'nin etrafını Laskiye'den başlayarak ta başından beri önerdiğim 30 kilometrelik bir güvenli koridor, tampon bölge oluşturulması konusu. Türkiye bunu mutlaka yapmalıdır. Bu PKK-YPG terör örgütünün alanımıza yaklaşmasını önlemek açısından. Ve buraya Suriye Türkmenleri konulmalıdır arada. Ve burası adı, bakın, federal. Ne demek biliyor musunuz federal? Özerk aynı anlama gelir. Özel aynı anlama gelir. Güçlendirilmiş yerel yönetim aynı anlama gelir. Ve ademi merkeziyetçi yapı aynı anlama gelir. Tamam mı? Yerinden yönetim yani. Burası dolayısıyla ademi merkeziyetçi yapı bilmem ne derseniz deyin parçalanmış bir fiili bir durum var. Bu gerçeklik varken toprak bütünlüğünden yanayız elbette. Üniter yapısından yanayız. Ama bu ortada bir gerçeklik var. Toprak bütünlüğü, üniter yapı sağlanana kadar burada da bir Türkmeneli ademi merkeziyetçi yerinden yönetim oluşturulmalıdır o zaman. Madem bunlar oluşturuyor, o zaman Türkmenler de oluşturmalıdır. Türkiye'nin güvenliği altına alınmalıdır ve burada Suriye Milli Ordusu, bizim kurduğumuz Milli Ordu da burada mutlaka yerel güvenlik olmalıdır. SDG'nin benzeri, PKK'nın benzeri. Bu konunun konuşulduğu söyleniyor. Bu önemli. Ama şimdi bu resmi gördük değil mi? Amerikan başkanı Şara'yla resim çektiriyor. Al şimdi size başka bir resim daha. Hemen bir hafta öncesinde. Amerikan başkanı Şara'yla resim çektiriyor. Onun bir hafta öncesinde de Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Türkiye'nin terörist elebaşı olarak tarif ettiği
tanımladığı Mazlum Abdi denilen terörist elebaşı ile birlikte resim çektiriyor ve yanında da Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı var. Şimdi ortada yani şarayla bu Trump ve yine Barak'la terörist elebaşı ve aynı zamanda Amerikan Merkez Komutanlığı ikisinin arasına almışlar Mazlum Abdi ile. Hem bu benim adamım hem bu benim adamım, ikisini de ben aynı şapka altında toplarım diyorlar. Burada çok önemli bir mesaj var. Suriye'nin üniter yapısından yanayız falan diyorlar ya. Bak şimdi. Ki en çok kullanılan resmi söylem de o taraf. Ya. Bak resim çektiriyor adamlar. Resmi bir haritanın önünde çektiriyorlar ve bunu basına servis ediyorlar. Bizim politikamız budur diye. Parçalanmış Suriye. SDG bölgesi. Gördünüz mü bak. Burası Suriye'nin bu kısmını ayırdık diyor. Bu buradadır diyor. Ve daha da acısı bir değil iki değil. Bundan sonra birkaç tane daha böyle fotoğraf çıktı. Hatay'da Suriye'de gösteriliyor. Türkiye'de gösterilmiyor. Şimdi bu adamın, bu tombarağın bir özrü var. Ben Hatay'ın Suriye'de gösterildiğini fark etmedim falan demiş. Ama şu kısmı itirazım yok diyor. Mesajımız bu diyor biz. Peki ben şimdi soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde Amerika'nın büyükelçiliğini yapan, Ankara'da büyükelçilik yapan bir diplomat nasıl olur da Türkiye'nin terörist elebaşı olarak saydığı bir adamı muhatap alır ve böyle bir resim çektirir? Ben şimdi soruyorum. Usame Bin Laden yaşasaydı, yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz da, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Usame Bin Laden'le fotoğraf çektirseydi Amerika'nın tepkisi ne olurdu? Şu resim gerçekten korkunç bir resimdir. Türkiye'nin terörist saydığı adamla Türkiye'de büyükelçilik yapan bir şahıs gelip resim veriyor. Türkiye adeta meydan okuyor ve Suriye, Hatay'ın Suriye'ye ait olduğu gösteriliyor ve Türkiye'nin politikaları Suriye'nin bütünlüğünün olmasına rağmen parçalanmış bir Suriye haritası üzerinde önünde resim veriyorlar. Peki Ahmet, burada Türkiye'nin adımı ne olabilir ya da bizim için olası bir risk durumu şu an mevcut olan nedir sahada? Şimdi onun için çok önemli, bizim bir an önce şu tampon bölgeyi en az 30 kilometre derinlikte tampon bölgeyi kesintisiz PKK-YPG'nin elinden de şu kısmı da çıkartarak, alarak ta Kamışlı'ya kadar alanda hepsinde Türkiye'nin bir tampon bölge oluşturmasıdır. Nasıl sağlanabilir? Türkmen Suriye Milli Ordusu var. Türkiye elindeki gücü asla kaybetmemelidir. Bunları tekrar toplamalı. Onun için burasının bir an önce korunması, kollanması lazımdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.